Bir önceki Amon, Amen ve Amin isimli videomuzun bir nevi devamı niteliğinde hazırladığım bir video ile karşınızdayım. Ben Volkan Çelik. Günümüzde gözümüzün önünde olan bazı kanıtlar neticesinde Mısır ve Kabala kültürünün nasıl da güçlü olduğunu göreceksiniz. Ve bu ikiliye bir etken daha eklemek daha doğru olacaktır. Yani Mısır, Kabala ve tek göz. Amon-Ra'nın bir tılsım gibi işleyen bir sözüyle videomuza başlıyoruz. Amon-Ra bir gözünü kaybettikten sonra intikam için şöyle demiştir. Bu kaybettiğim tek göz bir gün tüm insanların evine girecek ve herkes bana tapacak. M.Ö. 1000 yılına ait bir plaka, eski Mısır öğretilerinin Yahudi gelenekleri kadar Masonik öğretiler üzerinde de büyük etkisi olduğunu gösterdi. Masonluğun en önemli sembollerinden olan göz sembolü Mısır yapıtlarında da sıkça kullanılıyor. İsrailoğulları henüz Hz. Musa hayattayken dahi eski Mısır'da gördükleri putların benzerlerini yapıp onlara tapınmaya başlamışken Hz. Musa'nın vefatının ardından daha ileri sapmalara kaymaları zor olmamıştır. Kuşkusuz tüm Yahudiler için aynı şey söylenemez tabii ki. Ama aralarından bazıları Mısır'ın putperest kültürünü yaşatmış, dahası bu kültürün temelini oluşturan Mısır rahiplerinin yani Firavun büyücülerinin öğretilerini sürdürmüş, bu öğretileri Yahudiliğin içine sokarak onu olabildiğince tahrif etmiştir. Kabala konusu ciddi anlamda dev bir konudur ve kanalımızda bundan bahsettiğim hatırı sayılır sayıda video bulunuyor. Mutlaka izlemenizi, Kabala'nın ne olduğunu, ne için kullanıldığını ve halihazırda günümüzde nasıl karşımızda yer aldığını tüm çıplaklığıyla görebileceksiniz. Video boyunca ara ara izlemenizi önerdiğim Kabala videolarının görsellerini yandan açılır şekilde göstereceğim arkadaşlar. Ayrıca linkleri de açıklama bölümünde görebilirsiniz, aklınızda olsun. Devam edelim. Eski Mısır'dan Yahudiliğe doğrulan öğreti Kabala'dır diyebiliriz. Kabala'da aynı Mısır rahiplerinin sistemi gibi ezoterik yani gizemli bir öğreti olarak yayılmış ve yine Mısır rahipleri gibi temelde büyüyle ilgilenmiştir. Ünlü Yahudi araştırmacı Shimon Halevi, Kabala Tradition of Hidden Knowledge, Kabala Gizli İlmin Geleneği adlı kitabında Kabala'yı şöyle tanımlıyor. Ki bu kitabı mutlaka sizler de okumalısınız. Pratikte Kabala, kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanmanın tehlikeli bir sanatı ve büyüye dayalı bir formudur. Kabala'nın en önemli özelliği büyüyle yakından ilgili olması. Kabala'yı tanıtan en tanınmış kitaplardan biri Die Kabala, Von Pappus'ta Kabala büyü ilişkisini şöyle vurguluyor. Kabala'nın teorisi büyünün genel teorisine bağlanır. Kabala'nın dikkat çekici bir yönü ise Tevrat'taki yaratılış anlatımından çok farklı bir anlatım içermesi. Eski Mısır'ın maddenin sürekliliğine dayalı materyalist görüşünü korumasıdır. Türk masonlarından Murat Özgen Ayfer bu konuda şunları yazıyor. Tevrat'ın ortaya çıkışından çok daha eski bir tarihte oluşturulmuş bulunduğunu göstermekte Kabala. Kabala'nın en önemli bölümü evrenin oluşturulmasına ilişkin kuramıdır. Bu kuram teist dinlerde benimsenen yaratılıştan pek farklıdır. Kabala'ya göre yaratılışın başlangıcında daireler ya da yörüngeler anlamına gelen ve sefirot olarak anılan hem özdeksel yani maddi hem de tinsel yani manevi nitelikte oluşumlar doğmuştur. Bunların toplam sayısı 32'dir. İlk onu Güneş sistemini, diğerleri ise uzaydaki öteki yıldız kümelerini temsil ederler. Kabala'nın bu özelliği eski astrolojik inanç sistemleriyle yakın bir bağlantısının bulunduğunu ortaya koyar. Böylece Kabala, Yahudi dininden bir haylice uzaklaşır. Doğu'nun eski gizemci inanç sistemleriyle çok daha bağdaşır. Eski Mısır'ın materyalist, büyüye dayalı ezoterik öğretilerini devralan Yahudiler, Tevrat'ın bu konudaki yasaklamalarını tamamen göz ardı ederek diğer putperest kavimlerin büyü ritüellerini de benimsemişlerdir. Ve böylece Kabala Yahudiliğin içinde ama Tevrat'a muhalif bir mistik öğreti olarak gelişmiştir. İngiliz yazar Nesta Webster, Ancient Secret Tradition yani Antik Gizli Gelenek adlı makalesinde bu konuyu şöyle açıklıyor.
Büyücülük bildiğimiz kadarıyla Filistin'in İsrailoğulları tarafından işgal edilmesinden önce Kenanlılar tarafından uygulanıyordu. Mısır, Hindistan ve Yunanistan'da kendi kahinlerine ve büyücülerine sahipti. Musa yasasında yani Tevrat'ta büyücülük aleyhinde yapılmış lanetlemelere karşı Yahudiler bu öğretiye kendilerini bulaştırdılar ve sahip oldukları kutsal geleneği diğer ırklardan aldıkları büyüsel düşüncelerle karıştırdılar. Aynı zamanda Yahudi kabalasının spekülatif yönü Perslerin büyücülüğünden, Neoplatonizm'den ve yeni Pisagorculuktan etkilendi. Dolayısıyla Kabala karşıtlarının Kabala'nın saf bir Yahudi kökenden gelmediği şeklindeki itirazlarının haklı temeli vardır. Kutsal kitaplardan Kur'an-ı Kerim'de bu konuya işaret eden bir ayet bulunuyor. Allah, İsrailoğullarının kendi dinlerinin dışındaki kaynaklardan şeytani büyü öğretileri öğrendiklerini şöyle haber veriyor. Ve onlar Süleyman'ın mülkü hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkar etmedi. Ancak şeytanlar inkar etti. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut'a ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Oysa ikisi biz yalnızca bir fitneyiz sakın inkar etme demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan şey öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu satın alanın ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler. Kendi nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötü. Bir bilselerdi. Bakara suresi 102. Ayette bazı Yahudilerin ahirette kayba uğrayacaklarını bilmelerine rağmen büyü öğrendikleri ve uyguladıkları haber verilmektedir. Yine ayetteki ifadeyle söz konusu Yahudiler bu şekilde Allah'ın kendilerine indirdiği şeriattan sapmış ve putperestlerin kültürüne yani büyü öğretilerine özenerek kendi nefislerini satmış yani imandan vazgeçmişlerdir. Bu ayette haber verilen gerçek Yahudi tarihindeki önemli bir mücadelenin de ana hatlarını gösteriyor. Bu mücadele Allah'ın Yahudilere gönderdiği peygamberler ve bu peygamberlere itaat eden mümin Yahudilerle Allah'ın emirlerine isyan eden çevrelerindeki putperest kavimlere özenerek onların inanç ve kültürlerine eğilim gösteren sapkın Yahudiler arasındadır. İşin ilginç yanı bu mücadeleye bazı Yahudi olmayan kimselerin de katılması. Kabala ve ona dayalı pagan öğretiler sadece Yahudiler içinde değil, Yahudi olmayanlar arasında da yankı bulmuştur. Bu Yahudi olmayan Kabala hayranlarının örgütü ise Masonluktur. Kabala'da geniş yer verilmiş anlatım formlarından ve yapılan büyü uygulamalarından bilindiği kadarıyla Masonik semboller ve tanımlamalar Masonluğun temelini oluşturmakta ve dahası hala günümüzde büyük bir yaygınlıkla yaşatılmakta. Özellikle geniş ölçekte ünlülerin, sanatçıların, siyasetçilerin kullandığı Kabala büyüleri, Kabala tılsımları, Kabala kırmızı bilekliği, daha pek çok yöntem ve özellikle nazardan koruduğuna inanılan tek göz yani Amon-Ra'nın gözü dünyanın hemen hemen her tarafını, hemen hemen herkesi sarmış durumdadır. Konuyla ilgili geniş anlatım, sembol ve tılsım örneklerini anlattığım Kabala video linkleri açıklama bölümünde. Mutlaka izleyin ve Kabala'yı masum bir felsefe olarak nasıl insanlara öğretildiğini görün değerli arkadaşlar. Bu konudaki fikirlerinizi, düşüncelerinizi, bilgilerinizi lütfen yorumlarınızla benimle paylaşın. Mısır mistisizmine biraz daha derinlemesine bakalım. Mısır'da büyücülük. Eski Mısır'da son derece doğal olarak bilinen bir olguydu. Ancak yine de herkes büyü yapamazdı. Bu konuda özel yetenekleri olan ve tanrılarla iletişim kurabilen kişiler büyü yapabiliyordu. Büyülerin kimi kötü yani kara büyü niteliğindeydi, kimisi koruma büyüsü, kimisi ise büyü bozmaya yarayan büyülerdi. Kara büyülerde genellikle büyü yapılmak istenen kişinin kendisine ait bir şey ele geçirilir ve bunun yardımıyla bal mumundan yapılmış insan figürüne bakır şişler saplanırdı. İnsan figürü büyü yapılan kişiyi simgelerdi. Bal mumu eriyince kişi ölürdü. Bu oldukça sevimsiz olaya karşın bundan korunmaya yarayan büyüler de vardı. Büyü yapılan kişi hastalandığı zaman tıp konusunda oldukça ilerlemiş olan Mısırlılar bunun büyü olduğuna karar verirlerdi ve bu çoğunlukla doğru çıkardı.
En iyi rahipler ve büyücüler aracılığıyla bir tür ayinle kişi kurtarılmaya çalışılırdı. Bu her zaman istenildiği gibi sonuçlanmazdı tabi. Hatta tarihte birçok firavunun çocuklarının ve eşlerinin büyü nedeniyle öldüğünden bahsedilir. Büyünün ilk örneği tanrılar arasında yaşanan savaşta görülmüş. Kızıl saçlı Set, kardeşi Osiris'i 14 parçaya bölünce Osiris'in eşi Isis, onu tekrar hayata getirmek için Amon'un gizli adını kullanarak bir büyü yapmıştır. Bu arada Amon'un gizli adı Kabala'dan geliyor. Kabala'da da Tanrı'nın gizli adı olarak geçiyor. Devam edelim. Osiris'in 13 parçası Mısır'ın birçok yerinde bulunmuş ancak sadece cinsel organı bulunamamıştı. Bunuysa timsah tanrı Sobek'in yediği düşünülmekte. 13 parça olmasına rağmen Isis Osiris'i hayata döndürmüştür. Buysa oldukça ilginç bir olaydır. Büyücü kimi zaman Tanrı'yla bir olurdu. Tanrı'ya kendini kabul ettirir ve eğer Tanrı kabul ederse ona istediğini yaptırırdı. Bunun olması çok zor olmasına rağmen kimi büyücülerin başarabildiği Mısır yazıtlarında belirtilmiştir. Mısır tarihinin her yönünde olduğu gibi bu da şu anda bize oldukça ilginç ve garip gelebilir. Ancak Mısırlılar için nefes almak kadar doğal bir şeydi. Büyük bir sır taşıyan kutsal Mısır böceği. Skarabe. Skarabe, eski Mısır'daki en yaygın sembollerden biri. Mısır tradisyonunda farklı bağlamlarda 3 değişik anlamda kullanılmış olan sembolün simgelediği anlamlar şöyle açıklanır. Amon-Ra'nın Kepre şeklini temsil eden kullanımlarında kozmik evrenin meydana gelişini simgeler. Bu böceğin üreme biçimi kendi kendini doğuran, daha doğrusu kendi kendinin nedeni olan yaratıcı güç, Ptah'ın evrendeki kozmik nesneleri şekillendirerek oluşturmasını temsil eder. Burada söz konusu olan güç yoktan var eden değil, var edileni biçimlendiren bir güçtür. Mısır'ın hieroglif yazısında olmak, daha doğrusu verilen biçimi alarak varlık haline dönüşmek anlamına gelen heper ya da heper fiili ayakları açık bir skrabe ile yazılır. İlah Kepra'nın adı da bu fiilden türüyor. Güneşle birlikte kullanımlarında Güneş sisteminin kendisine yaşam veren, kendisini yöneten Sirius sistemiyle ilişkisini simgeliyor. Böceğin yumurtalarını koyduğu ve itme gücüyle yuvarladığı küre, kozmozda bir güçle yuvarlanıp giden bir ateş küresi olan ve tohumlarını Sirius'tan alan Güneş'i simgeler. Sembolün bu anlamdaki kullanımında sembole genellikle Güneş'i simgeleyen bir diskin eşlik ettiği görülür. Ölüm ve ölüm ötesi konularıyla ilgili olarak kullanımındaysa reenkarnasyonu simgelemek üzere kullanılırdı. Bununla birlikte Skarabe'nin eski Mısır'da aynı zamanda bir tür muska olarak da kullanıldığı biliniyor. Kadim Mısır'ın tılsımsal böceği diyebiliriz. Kadim Mısır'ın bu kutsal böceği günümüz dünyasının bile en geçerli tılsımlarından biridir. Kadim Mısırlılar onun yaratılış, erkekliğin tartışılmaz gücü, üreme, bilgelik, reenkarnasyon, ölümsüzlük ve yenilenme ile özdeşleştirmişlerdir. Bu böceğin tılsımı hemen hemen 4000 yıllık bir faal yaşam süresi gösteren ve dünyadaki tılsımların içinde en uzun geçmişe sahip olanıdır. Bugün Skarabe böceği simgeli yüzük, küpe ve broşlar uğur olarak da kullanılıyor. Özellikle Mısır gizemlerini yakından takip edenler için çok önemli bir konuyla devam edelim. Amon-Ra'nın yeniden doğuş hikayesi ve Amduat kitabı. Güneş tanrısı Kepra olarak bilinen Skarabe şeklinde yeniden doğmak için yeraltı dünyasına yolculuğunu 12 sahne halinde gerçekleştirir. Yolculuğunun başında batı ufkunda bulunan Güneş tanrısı takip edeceği Varnes nehrine yaklaşmakta. Bir ön sözde bu derlemenin özündeki büyülü gücü vurguladığı açıkça ifade edilmiştir. Şöyle, yer altında olanların gücünü bilmek, onların eylemlerinin gücünü, Ra'nın kutsal ritüellerini, gizli dinamizmi, saatleri ve tanrıları, yüce tanrının geçtiği geçitleri ve yolları, güçlüyü ve yok olanı bilmek. Amon-Ra yolculuğuna Duat'ın ilk sahnesinden başlar ve bir tapınakta koç başlı tanrı olarak tasvir edilerek beden olarak adlandırılır. Bu yolculuğunun sonunda Kepri'ye dönüşecek olan Ra'nın yer altındaki karakterini vurgular.
Yolculuğu boyunca geminin başındaki yolu açan ve Akıl adlı iki tanrı, güneş simgesi ve inek boynuzu takmış geminin hanımı denen tanrıça, Şahin başlı ilah Horus, kürekleri çekmekle görevli hakikat boğası, tetikçi, irade ve geminin rehberi adlı dört tanrı gemide kendisine eşlik etmektedir. Amon-Ra'nın her iki tarafında ona yardımcı olan ilahi yaratıklar vardır. Örneğin ona kapıları açan ve yer altına girişi sırasında şarkılar söyleyen 9'ar babundan oluşan iki grup ve karanlığı aydınlatan 12 yılan tanrıça bulunmakta. Gecenin 2. saatine ulaştığında Amon-Ra, Varnes bölgesinin tanrılarına toprak haklarını verir. 3. saate girdiğinde Osiris'e irade ve akıllı vererek ona karar verme ve eyleme geçme yeteneği kazandırır. 4. saatte Ra'nın karşısına 2 açık kapısı olan eğimli bir yol çıkar. Burada insan kafasına sahip 4 ayaklı yılanlar ve 3 yılan başlı ve 2 kanatlı muhafız yılanlar bulunmakta. Bu yılanların Ra ve yanındakilere zarar vermediği, aç olmadıklarını şu büyülü sözlerden anlamaktayız. Onlar onun Ra'nın nefesiyle hayat bulmuştu. Ya da onlar yol gösteren tanrıların sesleriyle yaşamaktaydı. Bu geçit Ro-Setau ya da geçitler kapısı olarak bilinen girişten yeraltı dünyasına gidişi sağlayan yoldu. Bu rotanın üzerinden Memphis nekropolünün tanrısı Sokar'la Osiris'in mezarı bulunmaktaydı. 5. saatte Ra yeniden dirilme tasvirleriyle dolu hayati bir aşamaya ulaşır. Bu sahnede güneş gemisi bir dağa doğru itilir ve bu dağın tepesinde Sokar'ın ülkesinin üzerine doğan Isis'in bedeni olarak adlandırılan bir baş yükselir. Ra dağın iç kısmına çekilir. Buranın girişini ağızlarından alev püskürten 4 baş korumaktadır. 2 başlı cesur yeryüzü tanrısı Aker'in arkasında bir kum tepesi bulunmakta. Bu kum tepesinin bir ucunda insan başı, diğer ucunda 3 yılan başı olan bir yılanın sırtından Şahin başlı Sokar yükselir. Sokar, yer altındaki Ra'nın kadim zamandaki şeklinin tezahürüdür ve güneş tanrısının yukarı geçişini tasvir eder. Tasvirin üst kısmında çöldeki bir dağdan çıkıp gelen ve Sokar'ın ağzındaki çekme ipini tutan Skarabe bulunmakta. Osiris'in çöldeki mezarını temsil eden bu dağın her iki tarafı çaylak tasvirindeki Isis ve Neftis yeniden doğarak yine ölümün üstesinden gelmiştir. Bu Mısırlı din alimlerinin yaşam ve ölümün birinin diğerini baskı altına almadığı, sürekli bir döngü içinde olduğu inancının tasviridir. Söz konusu dağ tasvirinde güneş tanrısı Osiris'in bedenine girmiştir fakat ölüme mahkum olmamıştır. 6. saatte Ra'nın gemisi elinde kutsal ibis kuşuyla bir babun şeklinde oturmakta olan Tanrı Tot'un önünde durur. Tot'un amacı tarlanın içinde tanrılar ve yukarı Mısır'la aşağı Mısır için bir şehir bulunmakta. Burada tek başlı bir yılan tarafından sarılmış haldeki Kefri'de tasvir edilmiştir. Güneş tanrısı kendi tezahürünü yeraltı dünyasındaki bir ölü olarak ziyaret etmekte. Bu muhtemelen mantığa aykırı gelecektir. Bu nedenle Christensen adlı Hollandalı bir bilim insanının Mısırlıların yaşam ve ölüm süreçleri üzerine düşüncelerine açıklık getirebilecek sentezinden birkaç cümleye yer verelim. Şöyle: yaşayan ve gelişen her şey, farklı yapılardaki faktörlerin açıklanamayan ve tamamen gizemli işbirliğinin bir ürünü. Yaşam ve ölüm birbiriyle uzlaşamayan karşıt gerçeklerdir. Yine de sonsuz yaşamı birlikte var ederler. Biri diğerine baskı kurmaz. İkisi birbirini var eder. Evrensel yaşam ölüm ve yaşamın birlikteliğidir. Bu yaşamda çatışan güçler uzlaşır ve kendi bağımsızlıklarından vazgeçerler. Güneş battığı zaman ölmez. Yaşamının gizli kaynağına ulaşır. Kaynağı olan Kefri'ye dönüşür ya da ulaşır. Ama her varoluş ölümden gelir ve böylece potansiyel yaşama dönüşür. Karanlık ışığın beşiğidir. Güneş doğmak için enerjisini bu karanlıktan alır. Mutlak yaşamın mekanı ölümün hükümdarlığındandır. Amon-Ra'nın yolculuğunun 7. saatinde de oldukça şiddetli sahneler yaşanır. Bu sahnede Osiris'in bedeni olarak adlandırılan ve kendisini saran bir yılan tarafından korunan bir tanrıdan söz ediliyor.
bıçak savurarak düşmanlarının kafasını kesen kedi kulaklı bir ilahi varlıkla isyancıları bir halatla hapis tutan cezalandırıcı adlı başka bir varlığın önünde durmakta. Osiris'in düşmanları yakalanır ve yok edilir. Güneş gemisindeki Ra'nın önünde baş düşmanı Apofis'in yok edildiği sahne gelir. Apofis, yokluğun gücünü simgeleyen güneş tanrısını yutmak istemesinden dolayı onun için daima tehdit unsuru olan devasa bir yılandır. Her ne kadar yenilmez olsa da kraliyet mezarlarının duvarlarındaki çizimlerde güneş tanrısı yakınlarındayken bile büyüyle yok edildiğini ya da yenildiğini gösteren tasvirlere rastlıyoruz. Yılan Apofis bu tasvirde 240 metreye kadar uzanmakta. Akrep tanrıça Sekret'le bıçakların efendisi olarak adlandırılan tanrı Apofis'in başını ve kuyruğunu tutmakta, başıyla bedenini bıçak darbeleriyle delmektedir. Amon-Ra 8. saatte insan başlı ve içinden bıçak çıkan bir kutuya bağlı, gücünün simgesi 9 değnek tarafından çekilir. Bu simgeler Ra'nın düşmanlarını yok etmekte. Etraflarında tanrıların keten kıyafetlerle gösterildiği kapılı bölümler bulunur. Bu figürlerden bazıları mumya şeklinde, bazıları oturmuş vaziyette insan başlı, diğerleri boğa, keçi, fare, firavun faresi, timsah ve su aygırı başlı, geriye kalanlarsa kobra biçimindedir. Güneş tanrısı onların mağaralarından geçerken çağrısına erkek kedilerin, Nil'e dökülen çağlayanların ya da kuşların sesine benzer çığlıklarla karşılık verirler. 9. saatte Ra, Osiris'in koruyuculuğunu yapan ve katlettiklerinin kanlarının içinde yaşayan, ağızlarından ateş çıkaran 12 kobra ile karşılaşır. Ra aynı zamanda ağaçları ve bitkileri oymakla sorumlu, ellerinde hurma dalından yapılmış asalar taşıyan tanrılarının da yanından geçer. 10. saatte ise Amon-Ra'nın seher vaktindeki yeniden doğuşunun yaklaştığına dair işaretler belirir. Skarabe, Ra'nın doğu ufkunda yeniden doğacağı yumurtayı elinde tutar ve gökyüzüne fırlatmak üzere 2 güneş sembolü hazır bekletilir. Güneş gemisinin ön kısmında doğu ufkuna giden yolun güvenliğini kontrol etmekle görevli 12 tanrıdan oluşan silahlı bir grup bulunur. Amon-Ra emrini verir. Oklarınızı yerleştirin, nişan alın ve yayı çekin. Geçidin karanlıklarında pusu kurmuş düşmanlarımı cezalandırın. 11. saat. Her birine bir tanrıçanın alevler püskürttüğü çukurlara söz konusu düşmanların atılışını tasvir eder. Bu düşmanlar zincirle tutsaklar, parçalanmış ruhlar, gölgeler ve kesilmiş kafalar olarak resmediliyor. Diğerlerinden daha geniş 6. ateş çukurunda baş aşağı sarkıtılmış 4 isyancıya yer verilmiş. Bu toplu katliam sırasında Horus bir konuşma yapar. Siz düşmanlar, bu alev çukuruna atılacak ve kaçamayacaksınız. Onun bıçakları bedeninizde yaralar açacak. O boğazınızı kesecek ve sizi parçalara ayıracak. Sizler yeryüzünde yaşayanları asla göremeyeceksiniz. Ve son saat. Artık 12. saat gelmiş ve Güneş Tanrısı yolculuğunun sonuna ulaşmıştır. Burada Güneş Tanrısı gemisiyle dev bir yılanın kuyruğundan içeri çekilir ve Skarabe keperi olarak yılanın ağzından geri doğar. Amon-Ra bu haliyle yeraltı dünyasını mühürleyen hava tanrısı Şu'nun başının üzerinde oturur. Ardından gündüz gemisiyle doğudan yol alarak Nut'un bacaklarının arasında parıldar. Gördüğünüz gibi oldukça ilginç betimlemeler değerli arkadaşlar. Aslına bakarsanız hierogliflerle yazılmış daha birçok esrarengiz anlatım bulunuyor. Şu an onlardan sadece bir tanesini, Amduat kitabını paylaştım sizlerle. Bir de Ani papirüsü var. Hiç duydunuz mu? Ani papirüsü. Ani papirüsü Mısır'ın Ölüler kitabında bulunan bir bölümdür ve ölüm sonrasını anlatıyor. Papirüs şu anda British Museum'da bulunmakta. Hem şekillerle hem de ideogramlarla ölümden sonra insanın karşılaşacağı fenomenler sembolik ifadeyle anlatılmıştır. Ölümden sonra insan ruhunun değişik denemelerden ve yargılardan geçtikten sonra hayatın ve ölümün tanrısı olan Osiris'in huzuruna çıkmaktan önceki son aşamadır. Ölünün ruhuna yanında bulunan tanrı, ruhların rehberi Anubis eşlik eder. Ölünün elinde kendi kası yani dublesi, ikizi, çifti vardır. Kanın bedenden ayrılmış olması ölmüş olduğunu gösteriyor.
Kalbin tüyle tartılması, insanın hislerinin adaleti engelleyecek kadar yoğun olmaması gerekliliğiyle özdeşleştirilmiştir. Tüyün kalpten hafif olması, saf ve güçlü bir kalbe işarettir ve onu ölümsüzlerin dünyasına götüren niteliktir. Yargılamada Anubis ve Horus da tanıklık yapacaklardır. Terazinin bir yanında Tot tarafından yerleştirilmiş olan ve kendi adaletinin tüyüyle dengeleyerek ölünün kalbini tartacak olan Maat bulunmakta. Tot, tartılma sonucu ve tüm olan biteni kadim göksel kayıtlara işler ve o kayıtlarda o kişinin daha önce yapmış olduğu hareketler de kayıtlıdır. Tüy ile kalp eşit veya hafif gelirse o zaman ölmüş insan kapının ardına geçer. Yani Osiris'in krallığına kabul edilir. Papirüsün sağ tarafında Osiris krallığı sembolize edilmiştir. Bir kez Amenti'ye ulaştı mı arınmış olan ruh asla bir daha bu dünyaya geri dönemez. Eğer kalbin tartılmasında kalp tüyden daha ağır gelirse maddi ve maddi şekilleri temsil eden bir canavara teslim edilir. Ve bunun sonucunda daha adil işler yapmak için bu dünyada tekrar başka bir bedende doğar. İşte Mısır kültürünün gizemlerine örnekler değerli arkadaşlar. Videolar devam edecek. Desteğinizi her zaman bekliyorum. Abone olun, yorumlarınızla eşlik edin ve videolarımızı paylaşın. Şimdiden herkese teşekkürlerimle. Yeniden görüşeceğiz.